Bu webinarda birkaç sorunun cevabını aslında alıyor olacağız hep beraber. Öncelikle üretimde paradigmaların ne yönde değiştiğini öğreniyor olacağız. Ve 3 boyutlu yazıcılara seri üretime uygun endüstrilerin hangileri olduğunu birazcık daha göreceğiz. Ve PLG Global olarak karbon eklemeli imalat teknolojilerinde global uygulamaların neler olduğunu hep beraber inceliyor olacağız. 2 tane misafirimiz var. Birisi, aslında ikisi de İngiltere'den. Birisi PLG Global kurucu ortağı Cem Severcan. Diğeri de yine İngiltere Cambridge'den Karbon'un pazar geliştirme direktörü Gary Miller. İkisi birlikte aslında çok güzel bir sohbet gerçekleştiriyor olacak. Soru cevap şeklinde birbirleriyle karbon teknolojisini birazcık daha detaylı inceliyor olacağız. Ben sözü Cem Severcan'a bırakmak istiyorum. Geri ile sohbetine başlayabilmesi adına. Hepinize verimli bir webinar diliyorum. Soru ve cevaplarınızı da, sorularınızı webinarın sonunda da alabiliriz. Sorularınızı lütfen son döneme saklayın. Hepinize verimli webinarlar diliyorum. Cem Bey, söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ediyorum Bora Bey giriş için. Evet, aynen herkese öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün burada olmamızın, bu webinarı organize etmemizin sebeplerini Bora Bey çok güzel açıkladı. Keyifli bir sohbet gerçekleştirmeyi umuyoruz Geri ile birlikte. Zaman zaman çevirilerde yardımcı olmaya çalışacağım. İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye. Ama mümkün mertebe webinarın akışını Türkçe anlaşılabilir şekilde organize etmeye çalışacağız. Bu vesileyle ben de Gary ile olan sohbetimizi başlatalım istiyorum. Welcome Gary. How do you feel? You are in front of Turkish audience for the first time. Well, it's nice to be invited in front of the Turkish audience, and for what it's worth, I hope we both do well in the Euros this year. Hopefully not. We will glad we have you in this board actually. Thank you very much for your participation. As you already know, we have these types of conversation each week, every week with you, every Friday. I believe that it's going to be the same one with them. I would like to start with my questions. The first one is going to be a classic interview question. After a couple of decades in the additive manufacturing industry, why carbon? Why carbon? Well, why people should choose carbon, or why, for me, carbon? Initially for you, then why people choose carbon? Yeah. Well, it's interesting. I've been in additive for over 20 years, over those 2 decades. I started my life out in additive as a service bureau in the UK back in 1999, 2000. And in that time, it's proved its value in prototyping, and it's done a tremendous job. But now it's evolving into manufacturing, and it has been for the past 5 years, let's say. And I've been with Carbon for 4 years, doing various things in Europe, being the account manager for PLG and doing market development in the rest of Europe. And why I chose Carbon, I was seeing my customers that were prototyping. I was seeing that business shrinking, and people moving towards more desktop technologies. And for me, I wanted to get into a technology that was new, that was exciting, that had material development, that was manufacturing parts. And that's where Carbon really interested me. The fact that we now manufacture parts. We don't just prototype. Our partners do prototype, but it's the manufacturing side that gets you excited. The Adidas, the Specialized, the Rydell, that sort of thing. Definitely. So that for me is why. I mean, in return, why PLG, and why did you choose Carbon? I guess it's a question that I can ask you. That's right. Gary, you know Bora, Gökhan, Engin, and me, all shareholders, all employees of PLG Global family wants to be a multinational company which uses 3D technologies in their operations. We want to extend our operations to different countries. We want to know
to different markets. And after a little investigation and research, we have found out that the UK would be one of the best markets that we can have our offices and we can manage our clients. We had already some customers previously, and we have decided to start our multinational journey from the Nottingham office of PLG Global. There are other alternatives as well. We are planning to have a design company in Italy. We were planning to have an engineering company in Germany, as these countries are the leader in the world on these areas. However, we found out that the 3D additive manufacturers, the 3D additive manufacturing industry is well established in the UK. Therefore, we have decided to launch our operations in here. And on the other hand, Carbon, we are always trying to find the latest technologies in the market and invested in them a lot. One of the example is MJF, HP technology. As you know, the other one is actually our other technologies that we are using, such as Scantech in the global markets. And Carbon was one of them. And we want to have this technology, but unfortunately, as you know, it is not possible to have the machine in our Turkey facilities yet, due to the some of logistics issues. Therefore, we want to start our operations here in UK and get the first know-how in this office, and then maybe bring this technology, newest technology, to our hometown afterwards. I talk about know-how, so I want to ask you some technical questions as well. What differentiates Carbon from others? I would like to know that, such as there are lots of companies in the market, as you know. Lately, Stratus has launched its origin in the Turkey market, Photocentering and Vision Tech. But we know that Carbon has some better capabilities than these machines as reputation goes on. What do you think that differentiates Carbon from others? Yeah, I think what differentiated us 4 years ago when I joined is still relevant today. It's we have the patent for dual cure materials. That means that you're able to create longer lasting production grade materials that are directly used for automotive or consumer goods. Mm-hmm. Carbon is exceptionally good at low volume applications, and people always talk about low volume applications. In my background, that could have been 2 parts, and today we see probably on average that could be anything from 5 to 10,000 to 20,000 parts for a CPN, a carbon production network partner. Mm-hmm. And then you have Adidas that are manufacturing hundreds of thousands of midsoles. That's right. So Carbon's a real differentiator, and what Carbon also are really good at is education. You learned firsthand. That's right. The Design for DLS program that you flew through, and you passed, you applied yourself and you passed that, and to gain a better understanding of how to design parts for manufacturing, or how to design parts for the carbon process. Mm-hmm. That really sort of like enabled you to better understand the machine and better utilize the machine, and for it to become more productive. And that the Carbon's very good at educating their clients. I can definitely admit that. I'm a business graduate, as you know. I was not very familiar about these types of design processes before. Yes, I was on the project side, I was on the sales side in my Turkey days, but afterwards, after this education, I can say that I am much more trust myself in terms of queuing the jobs, designing the parts according to DLS basics, and using these technologies for efficiency, actually. Yeah, it's quite interesting that even the smallest design modification can gain better leverage of the machine, better productivity, and it's just the smallest modification, and that allows the machine to become more productive. So it's the other thing I think where Carbon are going is the sustainability. Mm-hmm. We now have RPU 130. It's a self-sustainable material. Mm-hmm. Everybody's talking about recyclability, so self-sustainability, and that's also an important topic to Carbon. So there are dozens of reasons.
why carbon and how it differentiates. But for me, it's you're able to do that part consolidation that you've learned about within the education program, the customization, the personalization of low volume parts. We have partners that are manufacturing 50 parts a month. That allows for someone to save on spending money on cutting steel and injection molding. Doesn't need parts on the shelf or have to replace the injection molding tool within an injection molding press. Those are the key points for me. The low volume, part consolidation, and the customization, the personalization. Perfect. Great. These are very important actually. Regarding these repeatability and scalability issues, I would like to show our audience some of the examples that we have done as a PLG Global previously, Gary. You are very capable and very familiar with them all, so I will get back to Turkish and after presenting them, get back to you, okay? Sounds good. Okay, let me share my screen and get back to Turkish. Geriye sorduğum ilk sorularda neden karbonu tercih ettiğini sordum. Geri yıllarca İngiltere'de özellikle bu endüstride var olmuş bir insan. Gerçekten bu teknolojinin duayeni olarak adlandırabileceğim birisi. 20 yıla yakın süre buradaki exclusive reseller'larda yer almış, global 3 boyutlu yazıcı firmalarında bizzat çalışmış ve kendi servis bürosunu yönetmiş biri olarak karbona geçişini artık yeni bir paradigmanın geldiğini hissettiğini ve buna uyması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Akabinde bizim neden tercih ettiğimizi sordu karbonu. Ben burada multinational olma vizyonumuzdan biraz söz ettim. Hemen akabinde geri yine teknik olarak birkaç soru yönelttim kendisine. Neden karbonu tercih ettiğini biraz daha detaylandırmasını istedik aslında. Burada pazarda birçok farklı oyuncu var. Bu teknolojiyi kullanan Origin gibi, Photosynthetic gibi, Envision Tech ya da Formlabs gibi. Burada karbonun tekrarlanabilirliğinin, sustainability, sürdürülebilirliğinin ve aynı zamanda seri üretime destek olabildiğini bildiği için karbonun buradan differentiate olduğunu düşünüyor. Akabinde tabii ki bir de çift komponentli malzemeleri kullanabilme özelliği var. Geri bundan bahsetmedi ama bunu da ben ilave etmek isterim buraya. Çift komponentli malzemeler bizim silikon kalıplamadan bildiğimiz bir konu aslında. Malzemelerin mukavemetini maksimum seviyeye yükseltebilmek için farklı bir kimyasal reaksiyon uyguluyoruz üretim öncesinde. Bu da performans malzemelerini kullanmamızı sağlıyor. Bu da dediğim gibi karbonu rakiplerinden ayıran bir teknoloji olarak söz edilebilir. Şimdi hemen akabinde bana geri bizim neler yaptığımızı sordu. Ben burada birkaç örneğimiz var. Onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bunları özellikle Türkçe hazırladım. Çok enteresan bir proje bu. Karbon diyaliz teknolojisiyle yüksek adetlerde just in time üretim istenen klasik araç parçaları. Bu parçaların birçoğu pazarda ne yazık ki bulunamayan parçalar. İşte MG ve Mini Cooper burada ilk olarak seçtiğimiz araçlardı. Fakat Nissan'ın Skyline serisi içinde ürettiğimiz bir takım parçalar oldu son dönemde. Birkaç iş ortağımız var. Bu firmalar pazarda bu tip ihtiyaçların olduğu araçları buluyorlar. Bulduktan sonra bu komponentlerin bize sample'larını getiriyorlar. Biz bunları öncelikle tersine mühendislik teknolojisi uygulayarak datalarını elde ediyoruz. Dataları elde ettikten sonra birkaç sample basıyoruz. Fonksiyonel testlerden geçtikten sonra parçaların seri üretime uygun olup olmadığına kanaat getirmiş oluyoruz. Eğer ki seri üretime uygunsa biz bu referanslardan parça basmaya başlıyoruz. Gelen talepler web siteleri üzerinden geliyor genelde. Çünkü dediğim gibi aftermarket'te bu parçaları bulmak kolay olmayabiliyor. Ne bu parçalar? Kapaklar, elcikler, sinyaller, düğmeler, klipsler, amblemler ve siperlikler. Karbonun üretim adresi çok geniş değil. 120-190 mm X ve Y eksenlerinde. Z ekseninde de 330 mm gibi bir ölçüsü var. Bu yüzden daha ziyade küçük plastik parçalara odaklanmış durumdayız interior trim'de. Buradan gelen talepler bize gösterdi ki pazarda böyle bir ihtiyaç var. Bunun Türkiye'de nasıl cereyan ettiğini çok fazla bilmiyorum ama İngiltere'de çok ciddi bir klasik araç tutkusu var insanların üzerinde ve bu yüzden de bu pazara çok ciddi işler yapabileceğimizi düşündük. 1934 model bir Citroen'e birkaç parça ürettik. Dediğim gibi son olarak Nissan Skyline'a birkaç parça ürettik ama totalde toplam 47 referanstan 1000'in üzerinde parça ürettik her bir referans üzerinde. Bu da gösteriyor ki parça ne kadar karbon teknolojisi ne kadar sustainable ve tekrarlanabilir bir avantaj sağlıyor bize.
Bunlar direkt son kullanıcı parçası olarak dizayn edilen referanslar bu arada. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Herhangi bir ardıl işlem uygulanmıyor. Bazılarında bir desen uygulaması yapılıyor. Bu desen uygulamaları datada yapıyoruz. Bastıktan sonra herhangi bir işlem yapmadan direkt olarak kullanıcılarına bunları kargoluyoruz. Özellikle fiyat bandına vurgulamak istiyorum. 4-16 pound bandında değişkenlik gösteriyor fiyatlar. Bu gerçekten çok avantajlı bir teknoloji. Normal şartlar altında bu tip fiyatlar işte Avrupa pazarında 4-16 euro düşünün. Amerika pazarında 4-16 dolar düşünün. Bu fiyatlar genelde plastik enjeksiyonda edinilen fiyatlardır. Herhangi bir şekilde 3 boyutlu yazıcılarla bu fiyatlara erişebilmek çok mümkün değildir. Ama karbon bu anlamda tekrarlanabilirliğini, sürdürülebilirliğinin yanı sıra fiyat avantajını da sunduğunu görüyoruz müşterilerine. Biz gibi servis bürolarda bu tip teknolojileri kullanarak müşterilerine bu avantajı yansıtmak istiyor. Önümde bir tane örnek var. Şu anda zannediyorum benim ekranımı görmüyorsunuz. Pardon, benim kameramı görmüyorsunuz ama hemen şurada paylaşımı durdurup göstermek istediğim bir örnek söz konusu. Sanırım şu anda görünüyorum. Şöyle yapacağız. Evet. Burada parçanın yüzey kalitesine dikkat etmenizi rica edeceğim. Son derece pürüzsüz, smooth ve yüzey kalitesi veriyor karbon teknolojisi. Bu son kullanıcı nezdinde önem arz ediyor. Eğer ki parçalarınızı son kullanıcılara göndermek istiyorsanız ya desenli bir, texture'lı bir yüzey vermek durumunda kalıyorsunuz ya da bu tip bir smooth yüzey sağlamak durumundasınız. Biz karbonla bunu başarabildiğimizi gördük. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Bir diğer projemiz yine çok adetli segmente girebilecek bir proje. İngiltere'de tıpkı klasik araçlara olan tutku gibi bir de tren maketlerine olan bir tutku var. İnanılmaz büyük bir pazar. 10 milyon pound'u aşmış bir pazar. Yıllık olarak gelir generate eden bir sistemden bahsediyoruz. Bu 1/76 ölçekli OO gauge tren maketlerinden bize müşterilerimizden bir tanesi bunu üretebilir miyiz diye geldi. Bu parça normal şartlar altında görmüş olduğumuz model 17 parçadan oluşuyordu. Küçük parçaların her birini teker teker monte etmesi gerekiyordu montajdaki arkadaşların. Biz bunu öncelikle bir konsolide ettik. Yalnızca 5 parçada üretilebilir hale getirdik. Çatısı, vagonun kendisi ve alt şasisi olmak üzere 3 ana parça, 2 de küçük parçayı karbon teknolojisiyle üreterek bunları müşterilerimize sağladık. Bunların ardından bir takım ardıl işlemler uygulandı tabii ki. Üzerine tampon baskı yapılması gereken, boya yapılması gereken durumlar söz konusuydu. Bunları burada anlaşmış olduğumuz Global isimli firmayla beraber çözdük ve firmalarımızda kontratlı imalat sözleşmesi imzaladık. Bu kapsamda 2 aylık süreyi verdik. Öncesinde 4 aylık bir deneme sürecimiz vardı. Yaklaşık biz 6 aylık bir süredir aylık 1000 adet, 1000 set bu vagonlardan üretiyoruz. Her ay vagonlar değişiyor. Önümüzdeki 22 ay boyunca da bu farklı referanslardan baskılar almaya devam ediyor olacağız. Yani aslında bakarsanız biz karbon sistemimizi günlük yaklaşık olarak 14 saat süreyle seri üretime kanalize etmiş durumdayız. Seri üretim halinde bu parçalar bu dönemde üretimi gerçekleştiriliyor. Bunların nasıl geldiğinden de biraz bahsetmek isterim. Kraliyet arşivlerinden elde ediliyor bu vagonlar. Bu görmüş olduğumuz vagon mesela 1870-1890 yılları arasında İngiltere'de kullanılmış olan bir vagon. Kraliyet arşivlerinden 2D çizimler ulaşıyor bize. Bunu ekibimizdeki arkadaşlarla birlikte dizayn ediyoruz. Dizayn ettikten sonra 2D çizimlerden 3D katı modellere ulaştıktan sonra bunların onaylarını alıyoruz gerekli mercilerden, bu konunun uzmanlarından. Onaylar alındıktan sonra deneme üretimleri yapılıyor. Kabul edildikten sonra artık seri üretime dönüyor işler. Dediğim gibi her ay yeni bir referans üretiliyor. İşte biz 1870-1890 ürettik. Gelecek ay muhtemelen 1910-1920 dönemi arasında kullanılan metal kapılı olan versiyonlarına geçiş yapılacak. Satış sistemi de gerçekten enteresan. Fikir vermesi açısından bahsetmek istiyorum ondan da. Öncelikle web siteleri üzerinden bir talebe çıkıyorlar. Ürünün fiyatının şu seviyede oluşacağı talebi toplamak istiyorlar. Varsayalım ki 700 adetlik talep geldi. Gelen talep direkt olarak bize iletiliyor. Biz o 700 adetlik üretimi gerçekleştirip gönderiyoruz. Yani just in time geliri elde ettikten sonra bize üretimi gerçekleştiriyorlar. Bu da üretimde bugüne kadar geldiğimiz noktada hep önümüzde takılı olan işte initial yatırım, ilk fixed cost'u yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyor. Bu tip teknolojileri kullanmak isteyen müşterilerimiz için.
Güzel bir örnek gerçekten, o yüzden mutlak surette dile getirmek istedim bunu. Bir üçüncü örneğimiz de yine İngiltere pazarında yapmış olduğumuz bir çalışmadan ekstra güvenlikli premium kilit üstü güvenlik teçhizatı. Bunu da esnek malzemeden, TPU benzeri 68 Shore esnek malzemeden üretimini gerçekleştirdik. İngiltere'de şöyle bir durum var. Bu biraz olumsuz bir durum ne yazık ki. Van tipi araçlar, işte transit gibi, transporter gibi araçlar genelde şeyler için kullanılıyor. Handymanler bunları kullanıyorlar ve aracın arkasında çok değerli ekipmanlar oluyor. İşte yaklaşık olarak aracın içerisinde 15-20 bin pound'a varan ekipmanlar olduğu konuşuluyor. O yüzden özellikle suç oranının yüksek olduğu yerlerde bu tip araçların hırsızlığa maruz kaldığı gözlemlenmiş. O yüzden böyle bir ihtiyaç doğunca bunu gidermek üzere bir firma kurulmuş. Bu firma özellikle standart kilitlerin kolay açılabildiğini görünce bunun üzerine güvenliği artıracak bir teçhizat tasarlamak istiyorlar. Fakat görüyorlar ki bunu tasarlıyorlar ancak her bir aracın kendine özgü bir yapısı var. Isuzu ayrı, Citroen ayrı, MAN ayrı, Volvo ayrı. Bu yüzden her bir araca özel bir kalıp yaptırmaktansa tasarımları revize ederek bizimle paylaşıyorlar ve biz gerekli ihtiyaç duyulan adetleri istenilen araç için üretimini gerçekleştiriyoruz. Isuzu, Citroen, Volkswagen, Mercedes, Volvo ve MAN araçları için bu özel tasarlanan referanslardan düzenli aralıklarla sipariş alıyoruz ve bunları esnek malzemelerle üretiyoruz. İçerisinde gerekli kilit mekanizmasını koyup onları istedikleri şekilde montajlarını gerçekleştiriyorlar. Bu da bir mass customization işidir aslına bakarsanız. Bunun da son derece enteresan olduğunu gördüm. Bu yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir önceki tren gibi 22 aylık bir kontratımız söz konusu değil bu firmayla ama bunlardan da 15 günlük bir süre zarfı içerisinde düzenli olarak sipariş aldığımızı söyleyebiliyoruz. Bu noktada tekrar İngilizceye döneceğim geriye. Gary, you have aware of all of these projects I know, so I would like to get you back with what type of other case studies do you have in your toolbox? I would like to know them about. I have prepared some of them for you. I believe that you will most probably talk about AgriFact, aren't you? Yeah. You picked one of my favorite ones. We regularly talk about this one. It incorporates a lot of the unique things that carbon's good at. It has a thread. It has to withstand 6 bar of air pressure, and it also has a solvent going through it. So, and it's part consolidation. And this one was actually produced by Paragon. This is one of the great things about carbon. When they have a case study such as this, we are always quick to make sure we're promoting our partners like PLG along with the case study. So it's not just talking about carbon. And this one is quite nice because it's the part consolidation, the water pressure and everything like that. But it's got almost 0 failures now. So previously they were injection molded parts. The seal was perishing over time, and that means that the part had to be replaced. And it wasn't a quick, easy way of replacing it by whoever was controlling the equipment. It had to be done or performed by an engineer. So this has meant that there's less time on the road for the engineers, and they're now able to focus on other things. So the AgriFact is a really great case study and shows how these parts are manufactured on a monthly by monthly basis. And I think the annual production 2000 is ongoing every single year now. This is great. This is a great example, to be honest. Yep. I've got this one written down. The Vitamix is another one. This is with our production partner TTH in the US. Like PLG, all these partners are great. They partner with carbon in every sense of the word, and they bring us in, and we help develop applications at times. We work as a true team together, and which is something that Cem and I do regular. And this one's great because initially it was a 6-part design, and they consolidated the part. Vitamix was so impressed with the prototype and how it was durable that they asked if it could be manufactured using RPU 70. And that's what they've done. It's 10 times more durable. It uses less material in its construction, and therefore it's 33% more economical. So it's another winning application.
that shows part consolidation. Definitely. Yeah, Ford have these parts on their cars. I'm still searching for the part that's on my car, a Ford Focus. I think it's more legacy parts, but yeah, people are finding these applications all the time. EPX for automotive is a great material. There's actually a really good video on the Carbon YouTube channel that shows our material scientist, Matt, drop in EPX into, I think, 9 different automotive solutions. And it withstands not just a splash test, but complete submersion. And those are, you know, the quality of the material means that it can pass the regulations that are required to put it on automotive vehicles. Thank you very much, Gary. Let me translate some of your words into Turkish with your permission. Gary 3 farklı case'lerden bahsetti burada. Birinci bahsetmiş olduğu proje Agrifat İngiltere'de gerçekleştirilen bir projeydi. Gerçekten önemli bir iş. Yıllık 2 adetlik ihtiyacı kalıplarla çözmektense çok daha ucuz yollu bir şekilde kalıp olmaksızın kompleks geometrileri parça konsolidasyonu yöntemiyle daha az adette üreterek çözmüştü bizim buradaki partnerlerimizden, ortaklarımızdan biri Paragon. İkinci proje Vitamix projesi, yine benzer bir parça konsolidasyonu söz konusuydu. Bu çok önemli bir mesele aslına bakarsanız bu bağlamda. Çünkü birçok farklı parçanın montajlanması beraberinde belli başlı riskler getiriyor. Son dönemde yapmış olduğumuz birkaç plastik enjeksiyon projemiz vardı bizim de Türkiye'de. Burada da gördük ki işte 6 farklı komponenti bir araya getirdiğiniz zaman 6'dan çok daha fazla kombinasyonda sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden buna özellikle eğilmiş durumda karbon. Parça sayısını azaltarak yapılacak olan Design for Additive Manufacturing çalışmalarıyla düzelterek datayı üretime uygun hale getirerek çok daha kaliteli işler çıkarabiliyorsunuz. Ki bu zaten bizim aslında çok da aşina olduğumuz bir şey. Kalıplamada kalıplamaya uygun tasarım yaparsınız. CNC'ye ürün gönderiyorsanız CNC'de bir millingin yapabileceğinin ne olduğunu bilirsiniz ve buna uygun olarak parçanızı tasarlarsınız. Bu da ayrı bir üretim metodu sonuçta. 3 boyutlu yazıcıya uygun bir şekilde tasarım yapıyor olmanız lazım ki 3 boyutlu yazıcıdan en verimli şekilde faydalanabilirsiniz. Bu anlamda bunun da önemine vurgu yaptı. Son proje benim daha önceki webinarlarda ve sunumlarda da biraz bahsettiğim, çok da sevdiğim uygulamalardan bir tanesi Ford'un çalışmaları. Burada Focus'un ve GT500'ün örneklerini, bir de Raptor'ın örneklerini görüyorsunuz. Focus'unki biraz enteresan. Parçanın üzerinde seri numarasına varıncaya kadar kodları mevcut detaylı baktığınız zaman. Sol taraftaki parçadan bahsediyorum. Brake Lever Arm. Bu parçanın kalıbı expire olmuş ve yeni kalıp yaptırmak yerine karbonla anlaşarak just in time gelen talepleri bu şekilde çözmeyi daha uygun görmüş Ford. Karbon'un önermiş olduğu CPM partnerlerinden, ki biz de bir CPM partneriyiz, bazıları burada sertify edilmiş ve ihtiyaç duyulan adetlerde, ihtiyaç duyulan bölgelere en yakın bürolarda bu üretimler gerçekleştiriliyor ve ilgili servislere gönderiliyor. Servisler de bunu sadece araçlara takıyorlar. Bu da aslına bakarsanız üretimdeki, otomotiv endüstrisindeki paradigma değişikliğinde bir yerde gösteriyor. Biz Poligon olarak, PLG Global olarak otomotive çok daha yatkınız, aşinayız. Daha önceki sunumlarda defalarca otomotiv uygulamalarından bahsettiğimiz için bu sunumda, bu webinarda ben istedim ki farklı endüstrilerden de örnekler görelim. Ama otomotive bir girince çıkamıyoruz ne yazık ki. Burada da görünce ben bu detaylardan sizleri de bilgilendirmek istedim. Gary, I have some other promising applications I would like to share with my audience. With your permission, again, I would like to go on with Turkish. Within 5 to 10 minutes, I will finish up, I guess. Thank you very much. NHS Süper Ligler, bu da pandeminin ilk günlerinde hükümetin çağrısıyla yaptığımız bir çalışmaydı. Hafta sonu kapasitemizi tamamen NHS için ayırdık ve Nisan ayı süresince her hafta sonu 500'er adet Süper Ligler üretimi gerçekleştirdik. Burada UMA 90 ve DPR10 malzemelerini kullandık ve bunları ücretsiz bir şekilde kar amacı gütmeden ilgili hastanelere ve sağlık kuruluşlarına teslim ettik. 12 dakikada bir adet shield üretimi gerçekleştirilebiliyor karbonda. Son derece hızlı bir makine. Toplu üretim yaptığımız zaman da sağ tarafta, sağ üstte gördüğümüz şekilde 12 adetlik shield'ı 2 saatten kısa bir süre içerisinde üretebilmek mümkün hale geliyor. Bir diğer müşterimiz için yapmış olduğumuz bir çalışma, bir design çalışması sonrasında premium postmodern bir satranç seti elde ettik. Burada 2 farklı şeffaf malzeme var. Bu şeffaf malzemelerin ton farklılıklarından faydalanarak böyle bir çalışma yapabileceğimizi düşündük. Oldukça sanatsal bir çalışmaydı. Biz de hem dizayn aşamasında
hem üretim aşamasında çalışırken oldukça keyif aldık. Herhangi bir ek ardıl işlem uygulamadık. Sadece üretimden çıktıktan sonraki hali bu parçaların. 4 saatte üretilebiliyor tüm parçalar ve yaklaşık olarak 900 mililitre kadar bir malzeme sarfı harcıyor. Biz şu anda bu ürünü işte isteyen müşterilerimize sunabilecek durumdayız. Fiyat seviyesinin 280 pound olduğunu belirteyim istedim ki kafanızda nasıl bir maliyet yapısı oluştuğunu bilesiniz diye. Bir diğer çalışma var. Bu biraz farklı bir uygulama. NASA'da yapılan bir çalışma aslında. Cost efektif bir şekilde bazı parçaların uydularda ve uzaya gönderilecek olan araçlarda kullanılabilmesine yönelik titanyum ve benzeri malzemelerin CE 221 dediğimiz malzemeyle değiştirilebildiğini gördük. Bu uygulama bizde birkaç kapıyı açtı. Burada havacılık üzerine çalışan bir firmamızla, İngiltere'deki bir firmayla, lokal bir firmayla bir çalışma gerçekleştirdik. Dedik ki neden titanyum parçaları sıcaklık dayanımı isteyen uygulamalar özelinde plastiğe çevirmeyelim ve CE221 malzemeyle bir kablo tutucu kısmının tasarımını gerçekleştirdik. Normalde 17 parçadan oluşan bir tasarım yine. Bunu sadece 6 parçaya düşürdük. Parça konsolidasyonu uygulayarak. Parçaların sample'ları başarıyla geçti. Önümüzdeki ay 7 Temmuz 9 Temmuz arasında burada bir Space Expo gerçekleşecek. Orada zannediyorum ki parçalar görücüye çıkacak ve umuyorum ki iyi bir beğeni toplayacak. Arkasında çok büyük bir talep söz konusu. Bu uygulama eğer başarıyla gerçekleştirilirse ticari havayolu şirketlerinin birçoğunun bunu uygulayabileceklerini öngörüyor firma. Çünkü çok ciddi bir ağırlık hafifletme çalışması önermiş oluyor. Benzer performansı sunarak müşterisine. Ve akabinde tabii ki ek endüstriler, işte uzay endüstrisi, savunma sanayi endüstrisi gibi alanlarda da bu uygulamanın kullanılabileceğine inanıyoruz. Yaptığımız ilk çalışma bizim yaklaşık olarak günlük 18 saatlik bir kapasiteye ihtiyaç duyduğumuz yönünde. Yıllık 96 bin adet üreteceğiz ve yapmış olduğumuz çalışmalar feasible olduğunu ortaya koydu. Bakalım bu çalışmada gelecek adına bize umut veren çalışmalardan biri olarak görünüyor diyebilirim. Yes, Gary. I would like to get back to our conversation, actually. These are the case studies that we have. The latest one, the NASA one, actually, I have used it in order to explain one of my promising projects that's waiting on my table nowadays. Hopefully, we are planning to seal that deal within a very limited of time. I would like to ask you about the future of carbon, actually. What else should we expect from carbon in upcoming years? We have seen lots of applications from Industry 4.0, robotic applications, high performance materials, bigger bill boxes. What should we expect from carbon? Yeah, it's a good question. I mean, what I like to do is to understand the future. I think you've got to look at the past, and I think PLG and Carbon have partnered for the past 2 years. Mm-hmm. And I've got to say, the way Carbon goes around finding production partners is very strategic. You know, what was appealing about PLG was the way that they have a consultative way of dealing with their customers, the way that they could sort of focus on the UK and the Turkish market. It was all very appealing. And if you look at where PLG were 2 years ago, where Carbon were 2 years ago, you know, and in that 2 years, what's been accomplished, the lattice tool that we've recently released, all the new materials that come with the machine, that goes straight on the machine, you know, it's part of the subscription. Mm-hmm. You know, seeing all those software developments as well, all those material releases, the lattice, that gives you an idea of where we've come in the last 2 years. That's right. And then the new products that we've launched, the L1, the larger machine, the fact that it's dedicated really at high volume manufacturing. That tells you in that 2 years where we've come from. In 2 years, if we've accomplished that, there's a lot more to come. So it's a neat way of telling you everything that I can tell you and telling you nothing of what's behind the scenes. Definitely. Thank you very much, Gary. It was really good to have you in this conversation. Thanks a lot for your participation. It's an honor for us to have you on board. And hopefully our cooperation will sustain in upcoming years in the UK, in other markets as well. You are looking for Europe, I know.
maybe in Italy, maybe in Germany. You know the Okan vision. We want to be as good as we can. Well, it's been, I mean, the pleasure's mine, first of all. So thank you. The past 2 years has been great fun, and we've accomplished some really significant developments. I saw you show the Rails project. For me, those enthusiasts, those collectors, they scrutinize their product probably closer than anyone else. And for you to achieve that manufacturing quality is really significant. So thank you for you've been a great partner, and I look forward to many years to come and growing that sort of capacity that you have. Me too, Gary. Thank you very much. And thank you, Okan, because definitely none of it's possible. Thanks a lot. I am here. I am listening to you. I appreciate it for everything. Okay. Thanks, Okan. Çok teşekkür ederiz herkese. Bora Bey, ben burada tekrar size vermek istiyorum mikrofonu. Umarım herkes için keyifli, verimli bir sohbet olmuştur diye umut ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aslında paradigma değişikliğinin altını biraz çizmiş oldunuz. Artık karbon teknolojisiyle ya da üç boyutlu teknolojilerle seri üretime nasıl geçiş yapıldığını da örnekleriyle göstermiş oldunuz. Sorular varsa soruları almak isterim. Bana bir soru yazıldı. Ben iletmek istiyorum. Cem Bey, bunu bir cevaplamanızı rica edeceğim. Tabii ki. Ediyorlar. Hoş. Aslında slaytların bir tanesinde birazcık bilgi verdiniz bununla ilgili. NASA'daki örnekle alakalı, ama savunma sanayinde ne gibi alanlarda karbon kullanılabiliyor? Çok güzel soru. Bizim Türkiye'de çok ciddi bir savunma sanayi pazarımız var, endüstrimiz var. Bunun ben bilincindeyim, farkındayım. Burada benim görmüş olduğum eski uygulamalardan birkaç tanesinden söz etmek istiyorum. Bir takım SAGE'de, Havelsan'da, Aselsan'da dummy mühimmatlar üretilmişti. Bu mühimmatların bazı bir takım komponentleri vardı ki bu komponentler hakikaten çok kaliteli, sağlam malzemelerden üretilmesi gereken. Bu küçük komponentleri EPX82 ve CE221 dediğimiz bu yüksek performans malzemeleriyle üretebilecek durumdayız. Son dönemde karbonda hatta EPX82 için çok daha kullanışlı bir senaryo da gelişti. 315 pound civarında edinebildiğimiz malzemeyi şu anda 45 pound civarında alabilir durumdayız. Bulk olarak, toplu olarak sipariş ettiğimiz durumlarda. O yüzden son derece uygun fiyatlarla da bu komponentlerin üretimini sağlanabildiğini söyleyebilirim. O yüzden bu tip dummy uygulamalarda kullanılabilir. Başka ne olabilir? Uydu uygulamalarında Aselsan'ın ben hatırlıyorum bir takım parçaları çok zor, kılavuz parçalarının zor bir şekilde üretildiğini hatırlıyorum. Yine bu uygulamalar özelinde CE221 malzemenin high temp sıcak malzemesi 230 dereceye kadar dayanıyor. Kaplanabildiğini gördüm ben. Bunu metalizasyonla kapladıktan sonra istedikleri her uygulama için kullanabileceklerini düşünüyorum. Uydu uygulamalarında özellikle buna ihtiyaç duyuluyordu. Dalgaların çok daha kaliteli bir şekilde gönderilip alınabilmesi için ve insansız hava aracındaki bir takım ihtiyaçlar özelinde de tabii genelde dediğim gibi karbonun üretim haznesi çok geniş olmadığı için 120'ye 190'lık hazne içerisine sığabilecek sinyaller, butonlar, tutucular, kapaklar gibi ekipmanların yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık benzer şekilde yüksek basınç gibi durumlara dayanabilmesi gereken noktalarda karbonun çok rahat kullanılabileceğini düşünüyorum. Son olarak aerodinamik uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Yüzey pürüzsüzlüğü sunduğu için, izotropik bir yapısı olduğu için katmansız izotropik, yani parçayı hangi eksende üretirseniz üretin aynı mukavemeti elde edebiliyorsunuz. O yüzden tüm bu tip aerodinamik uygulamalar için de karbon teknolojisi kullanılabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Aslında çok aydınlatıcı birkaç alanda savunma sanayide nerelerde kullanabileceğini açıklamış oldunuz. Peki benim bir şeyim daha var, bir sorum daha var. Yazılan sorular da var. Onlar içerisinden bir tanesini sorayım. Seri üretimde 100.000 adetleri bulabileceğimizi karbon teknolojisiyle kullandığımızda adetsel olarak 100.000'leri aşabileceğimizden bahsediyoruz. Peki burada bir hani seri üretime kıyasla bir break-even analizi yapıldı mı? Yani bir analiz var mı? Varsa bunun sonuçlarını paylaşabilir misiniz? Tabii seve seve. Şimdi birkaç farklı endüstride bu break-even analiz talebiyle daha önce karşılaşmıştık. Bir tanesi bu üretmiş olduğumuz tren vagonları. Burada normal şartlar altında plastik enjeksiyonla üretim gerçekleştiriyorlar. Ve plastik enjeksiyondan almış oldukları
işte kalıbın farklı komponentleri olduğunu bahsetmiştim sunumun içerisinde. Her bir plastik enjeksiyon için kafadan $50.000 bir yatırım yapmaları gerekiyor. Ama bizim normal şartlar altında burada aynı modelden 5.000 adete varıncaya kadar üretim yaptığımız noktada bu çok daha maliyetsiz ve kullanışlı hale geliyor. O yüzden böyle bir tasarım için, böyle bir ürün için bunun 5.000 adet olduğunu söylememiz gerekiyor. Ürünün normal şartlar altında bize maksimum 700 adet, 1000 adet limited edition geldiğini vurgulayarak söylüyorum bunu. Yani bundan başka üretilmeyecek. O yüzden karbon teknolojisi bu uygulama üzerinde son derece başarılıydı. Ama birkaç farklı uygulama daha var ki bunlar konektörler ve kablo tutucu parçalar üzerinde gelişiyor. Neden bu parçalar? Çünkü çok kompleks parçalar. Bir iki uygulamayla karşılaştık. Henüz uygulamalarla kontratlı imalat imzalayabildiğimiz düzeye gelemedik ama CPM partnerleri arasında imzalayabilenler olduğunu biliyorum. Bir kablo tutucu örneği var mesela. 360.000 adet noktasında break-even noktasına ulaşıyor. Bu tip kablo tutucular 24 gözlü, 36 gözlü büyük kalıplarda işleniyorlar ve çok kompleks yapıları var. Rotasyonel kalıplarla üretilmeleri gerekiyor. O yüzden bu tip parçaları switch etmek çok daha kolay. O yüzden hep şunu söylüyoruz. Küçük, maksimum işte 2 parmağımızın ölçüsünü geçmeyecek ölçüde adetimizin 10.000'ler seviyesinde olduğu çok 100.000'lere çıkmayan noktalarda ve yüksek performans malzemesi ve kompleksite içeren parçalarda karbon çok güzel çözümler sunuyor. Dediğim gibi parça üzerinde çok değişiyor bu break-even analiz ama binli adetlerden, 10.000'li adetlerden çok özel senaryolarda 360.000 adetlere varıncaya kadar değişebildiğini söylemek mümkün. Süper. Katılımcılarımızdan sorusu olan var mı? Sanıyorum soru ben göremedim. Evet. Değildir. Sorusu var galiba. Gary, one of the questions was about the break-even analysis. They would like to ask us what would be the break-even point for the parts comparing the plastic injection technologies with the carbon DLS technology. I have talked through the connectors and these complex geometries is up to 3,000 and 6,100, but most of the time it is 10,000 or so. If you have anything else to mention, please feel free to contribute. Yeah, I think that's fair. I think it's dependent on the complexity of the part. The more complex it is, the higher volume you can achieve for the break-even. But quite often what we're seeing since COVID is people don't want to place their money in the investment of injection molding because it's tied up. So we do see partners producing parts that may be a couple of hundred that might be that little bit more expensive than injection molding, but it's in the economic current climate, it makes sense to manufacture it on a carbon printer. That's right. That's right. The other question is about the defense industry applications. As you know, there is a very big defense industry in the Turkey market. I have talked through some of the applications. If you have anything on your toolbox, feel free to shoot. Nothing I can really sort of speak about, but it's not just the Turkish that are using it in their defense industry. It's used throughout many countries around the world. And yeah, there's a lot of development work that's ongoing there. Thank you very much. Is there anything else, Bora? Evet, başka soru yok. Çok teşekkür ediyoruz. Very thank you for your information. Cem Bey çok teşekkürler. Rica ediyorum. Katılımcılar için umarım verimli bir toplantı geçmiştir. Biz bu konulardaki yenilikçi webinarlarımızla bu tür toplantılarımıza devam ediyor olacağız. Bunları da sizlere duyuruyor olacağız zaten. Herkese sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere deyip kapatıyorum toplantımızı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Thank you very much, Gary. Bye bye. Take care. Thank you, everyone. Bye-bye. Thanks. Bye-bye.